Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun süredir yapmak istediğim bir videoyla karşınızdayım. Japonya'ya gelmeden önce, geldikten sonra bile izlenecek bir video serisiyle karşınıza geçmeyi planlıyordum. Yaklaşık 2017'den beri, YouTube'a girdiğimden beri de denebilir. 2017-2018 senesi. O sezon benim için en lay lay lom sezondu. Ben ne diyorum? Büyük Japonya rehber serimiz başlasın. Japonya'ya gelmeden önce, hatta geldikten sonra izlenebilecek bir video serisine başladık. Bir saniye şu üstümü bir değiştireyim. Geldim Japonya formamızla. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak en başından başlıyorum. Edo dönemine geliyor, şaka. Sizi 14. yüzyıla götürüyorum, şaka. Bu videoda olabildiğince bilgilendirici, eğlenceli bir video olacak. İnşallah güzel editleyebilirsem. Japonya'ya merakı olanlar videoyu ilerletmeden izlemeye devam etsin lütfen. Önümde 2 tane kocaman ekran var. Size bayağı bir şeyler çıkardım. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce en başından başlayalım. Japonya. Welcome to Japan. Japonya denilince aklımıza neler geliyor? Tabii ki de kibar, saygılı insanlar, doğası, hachikosu, sakurası, dövmeli abiler, Fuji Dağı benim için, atom bombası akıllara geliyor, Hiroşima'sı, Nagasaki'si, tehdit eden Kuzey Kore'si, yanı başındaki bir diğer güzel insanların ülkesi olan Güney Kore. Japonya deyince benim aklıma aşağı yukarı bunlar geliyor. Japonya, 122 milyon insanın yaşadığı devasa bir ada ülkesi. Şu anda benim bulunduğum Tokyo şehri dünyanın en kalabalık şehri. Yaklaşık 37 milyon insanın yaşadığı, Uzak Doğu'nun en enteresan, ilginç insanların yaşadığı bir ülke. Evet, dünyanın en kalabalık şehri demişken Tokyo için aynı zamanda dünya üzerindeki en fazla yaşlı insan nüfusuna sahip olan da bir ülke Japonya. Nüfusa göre baktığımızda 36 milyon kişi 65 yaş ve üzeriymiş. Bunu söylememiz sebebi nüfus yaş istatistiğinin başka bir ülkede neredeyse olmaması. 75 yaş üzeri insan topluluğu 20 milyon burada arkadaşlar, bakın. 75 yaş üzeri 20 milyon. Japonlar hakkında bilgi vermişken ortalama yaş ömürlerini de söylemeden olmaz tabii ki de. Ortalama Japonya'da bir kişinin yaşam süresi şu anda 84.9. 85 diyelim. Bir Japon kadının yaşam süresi 88, bir Japon erkeğinin yaşam süresi de 82. Gerçekten muazzam istatistikler. Dünya üzerinde en fazla yaşam süresinin olduğu ülkelerden biri Japonya. İlkinde Monaco geliyor. Sonra Kore, Çin, Hong Kong, Japonya, San Marino geliyor. San Marino golünü atmış burada. Uzun süredir konuşuluyordu. Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Bu videoyu yapabilmem için Japonya'yı baştan sona gezmem. Ama öyle düz değil. Bisikletle, dağlarında ayılarla çarpışarak, sokaklarında yılanları ezerek. Uy, lan yılanın üzerinden geçtim. Lan. Lan yılanın üzerinden. Japonya'nın en yukarısından Hokkaido'ya kadar gitmem gerekiyordu. Ve aynı şekilde aşağılara kadar gelip Kyoto'su, Shikoku Adası, o bölgeler, oralarda vakit geçirmem gerekiyordu. Böyle bir video yapabilmem için. Tabii en son Kyushu'dan 2 gün süren feribot yolculuğuyla yollarda geçen onlarca gün, aylar, inanılmaz anılar, tecrübeler, 3000 kilometre yaptığım yol, hepsi ne içindi? Hepsi bu videoyu hazırlamam için diyormuşum. Hepsini buna bağlıyormuşum. Yok, öyle bir şey yok. Tokyo'ya yerleşeli 1,5 sene oldu. Evet arkadaşlar, bir Tokyo'ya yerleşmem 1,5 sene oldu. Gözlemlerimi anlatıyorum. 1,5 senedir Japonya'da yaşıyorum ve rehber videosu yapmaya karar verdim demiyorum tabii. Gelirseniz rağmen yiyin. Ya bunu nasıl insanlar? İyi insanlar. Bu kadar mı? İyi lan, iyi daha ne olsun. Kısaca Japonya'yı hem nüfus hem de başlarda genel bir bilgiyle özetlemek istedim. Japonya haritasını şuraya bir yere koyduğumuzda ilk gözünüze ne çarpıyor? Şöyle girintili çıkıntılı aşağı kadar uzanan bir ülkenin haritasını göreceksiniz. Başkent Tokyo. Dünyanın en kalabalık şehri dedik. Çin üzerinden aktarmalara bakabilirsiniz. Klasik Qatar Airways, işte Etihad, buralardan gelip geçen. Çin aktarmalı uçuşlarda vize istemiyor. Önemli maddi kazanç sağlayabilirsiniz. Tokyo'da 2 tane havalimanı var. Birincisi Narita Havalimanı, ikincisi Haneda Havalimanı. Narita Havalimanı en büyük havalimanlarından, hem Tokyo'nun hem de Japonya'nın da. Benim için Tokyo'da merkezi yer Shinjuku'dur.
Buradan kalacak yerinize, otelinize bakabilirsiniz. Her bütçeye uygun yeme içme, kalma, hediyelik eşya var. Bana en çok gelen sorular üzerinden bu videoyu hazırlıyorum. O yüzden de ona da dikkat çekmek istedim. Genellikle insanların korkusu oluyor. Ya biz dil bilmeden Japonya'ya geleceğiz. Ya da İngilizce biliyorum, Japonlar İngilizce biliyor, işte İngilizce bilmiyor. Anlaşabilir miyiz? Merkezden nasıl gideceğiz? Ulaşım nasıl olacak? Yeme içme konusunda sıkıntı yaşar mıyız? Helal mi? Bütçem doğrultusunda ne yapabilirim? Japon kızlar, evlenmek istiyorum, oraya yerleşmek istiyorum tarzında bir sürü sorular alıyorum. Bunların hepsine cevaben bu videonun içerisinde tek tek bulacaksınız. Bu seriyi ya bir video olarak kalacak ya da devamı gelecek. Tamamıyla size bağlı. İzlerseniz, yorum yaparsanız, ilgi olursa devamı gelecek. İzlemezseniz de çekmem herhalde ya. Kendi kendime üzdüm şu anda. Japonya'da bir yolculuk halim ben. Evet. İstanbul'dan yapacağınız uçuşlarda ortalama 12 saatte aktarmasız olarak Tokyo'ya varabiliyorsunuz. Aktarmalı uçuşlarda genellikle 18 saat, 20 saat, 24 saat duruma göre, aktarmasına göre, ülkesine göre değişiyor. Türk vatandaşlarına yani bizlere Japonya 90 gün vizesiz arkadaşlar. Bu güzel. Ekonomik tavsiyeler vereceğim. Bir de normal tavsiyeler vereceğim. Zenginler onu alır. Durumu ekonomik şey olanlar da onu alır. Kafanıza göre. Yani bir insanın kendimi bu kadar uzun süre anlatmamam lazım. Farklı bir ülkeden uçağa bindiniz. Tokyo'ya gideceksiniz. 10.000 kilometre ötedeki bir yere gideceksiniz. Heyecanlısınız. Narita Havalimanı indiğinizde zaten ilk başta böyle içerideki düzenle bir şok olacaksınız. Welcome to Japonya, orada Pikachu, Pokemon, eşmeş. Tam anime ülkesine geldik. Çizgi film demiyorduk. Topa tutuyorlardı bizi. Tam bir anime ülkesine geldik. Resminizi çekiyorsunuz. Önce size ya uçakta veriyorlar. Bir tane belge vermeleri lazım. Onları klasik gümrük bir şeyle adınızı, bilginizi yazıyorsunuz. Dönüş biletiniz varsa, kalacak yeriniz varsa, en önemlisi aslında dönüş biletinin olması ve kalacak yeriniz varsa bir sorun olmaz. Bizi şöyle sorgu suale çektiler, ofise aldılar vesaire. Onlar tamamıyla pasaport kontrolünün inisiyatifine kalmış. Bazen de bu duruma düşen insanların böyle hal ve hareketlerinden şüpheleniyorlar. Tamamıyla normal davranın. Sizde bir sorun yoksa Japonlarda da yoktur zaten. Ben az önce Yakuza'yı açıklamış olabilirim. Narita Havalimanı merkeze 80 kilometre uzaklıkta. Haneda Havalimanı biraz daha yakın. 25-30 kilometre uzaklıkta Shinjuku'ya. Kapı açıldı. İlk başta sizi otobüs, tren biletlerinin satıldığı yerler karşılayacak. Gelelim en civcivli bölümü. Havalimanından Narita Havalimanı'na geldiniz. Buradan nasıl çıkacaksınız? Otobüs bileti satan, tren bileti satan, altında hemen hızlı trenlerin, normal trenlerin olduğu bir tane yere çıkacaksınız. Ekonomik olarak Tokyo Narita Havalimanı'ndan Haneda'dan gelmek de kolay. Oradan çünkü biraz daha yakın mesafe olduğu için 20 dakikada, en kötü yarım saatte oradan trenle, otobüste bir şekilde merkeze gidiyorsunuz. 1300 yen vererek Tokyo istasyonuna otobüsle gidebilirsiniz. Bu Narita Havalimanı'ndan merkeze gidebileceğiniz en uygun yol arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunun dışında ben bir çıkayım, otostop çekeyim vesaire, böyle şeyler yok. Çektirtmezler, yaptırtmazlar, yapamazsınız. Ancak o esnada birileriyle tanışırsanız vesaire biraz zor açıkçası. Orada zaten low cost diye yazıyor. Low cost bus ticket. Biz Shinjuku'ya nasıl gideceğiz derseniz, Tokyo istasyonundan Shinjuku'ya da ortamaya da $1 civarı bir şey olması lazım. 1300 yen, 1500 yene, 10 dolara merkeze kadar en uygun yol bu şekilde. Bir diğer yol da trenle gitme. Narita Express var, Keisei Skyliner var, bir tane daha tren var. Ya da local tercih etmeyin. Eğer çok eşyanız varsa 2 saat, 3 saati bulabiliyor. Az para vereceğim diye burayı local trenleri kullanarak gitmeyin. Çok tren değiştirmeniz gerekiyor. İlk kez geldiyseniz biraz kafa karışıklığına yol açabilir. En temizi otobüste gitmeniz. Aslında benim tavsiyem ilk başta merkeze kadar otobüste gitmeleri. Çünkü şehir içerisinde ve Japonya'nın genelinde de zaten trene çok maruz kalacaksınız. Olabildiğince tren kullanacaksınız. Özellikle Tokyo'nun içerisinde büyük ihtimal otobüs kullanmayacaksınız. Tren olabildiğince her yere gidiyor. İnanılmaz bir ağ sistemi var. Zaten geldiğinizde göreceksiniz. Benim bununla ilgili birden fazla videom var. Dünyanın en büyük tren istasyonunu açıkladığım Shinjuku bir video var. Ona da bakabilirsiniz. Eğer Cemkun'un rehberlik hizmetinden reklam yani benim rehberlik hizmetimden faydalanmak istiyorsanız mail yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda www.cemkun.com adresinde de blog sitesiyle karşınızda olacağız. Reklamlar bitmiştir.
insanların kafa karışıklığı yaşadığı bana gelen sorularda da vardı. Bir normal tren var. Green Card dediğimiz tren tipi var. 2 tane farklı bilet tipi var. Bu Japan Rail Pass'te de var. Ordinary tren dediğimiz adı üstünde normal tren. Green Card'daki muhabbet de şu. Aynı trende gidiyorsunuz zaten. Sadece Green yani First Class dediğimiz Green trende gideceğiniz koltuk rahat arkadaşlar. Böyle oturduğunuzda sizi uyutacak cinsten. Normal trenle giderseniz koltuk normal. Normal trende sizi tahtanın üzerinde mi götürüyorlar? Yok, öyle bir şey yok. Onda da uyuyabilirsiniz. Zaten yorgunsunuz. Her türlü uyuyacaksınız. Japonya'ya geleceklerin en çok araştırdığı konulardan biri de Japan Rail Pass. Welcome to Japan. Welcome to Japan. Birden fazla şehir göreceğim diyorsanız Japan Rail Pass'i hala öneririm. Niye hala? Fiyatlar 2 katına çıktı. Zamlandı. Ama hala uygun. Fiyatlardan bahsedeceğim size. 7 günlük Japan Rail Pass, 14 günlük Japan Rail Pass ve 21 günlük. 7, 14, 21 Japan Rail Pass var. Japan Rail Pass ne? Önce bunu bir açıklayalım. Sınırsız hızlı trenleri kullanabileceğiniz bilet alıyorsunuz. Ben bu videonun altına link koyacağım. O linkten bileti almanız, herhangi bir buraya geldiğinizde de ofise gidip Japan Rail Pass'inizi almanız gerekiyor. Yani ofise gittim ben Japan Rail Pass alacağım yapmıyorlar. Adamlar diyor ki bizim web sitemize gireceksin, alacaksın, buraya geleceksin, biz sana elden vereceğiz. Aynı şekilde bu ofislerden Suica kartı da şu elimde görmüş olduğunuz Suica kartı başvurusu da yapabiliyorsunuz. Bu da eskiden makinelerden alınıyordu fakat bu çip mevzuları çıktı. Tayvan mevzuları çıktı. Sorunlar, sıkıntılar ortaya çıktı. Makinelerden artık satışı olmuyor. Fakat bunu da adamlar çözmüş. Bir ciğer bu ofislerden birine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Suica kartı alacağım. Size bir kağıt veriyorlar. Dolduruyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Bu Suica kartınızı alıyorsunuz. Bu Suica kartı bildiğiniz Akbil gibi bir kart. Trende, metrobüste, otobüste, kombinilerde, 7-Eleven'de, Lawson'da, Family Market'te geçiyor arkadaşlar. Takside bile ödemeyi bununla yapabiliyorsunuz. Birçok yerde geçiyor. Ayrıca sizi Japonya'daki bozuk para derdinden de kurtarmış oluyor. Bozuk paralarla tavsiye uğraşmayın. Çünkü bir yere girdiğinizde büyük ihtimal turistik yerleri gezeceğinizi varsayarsak oralarda insanlar çok fazla, arkanızda sırada bekleyen bir ton insan var. Bir diğer unutmamanız gereken bir şey de Tokyo'da sıradan kaçmayın arkadaşlar. Kaçamazsınız. Herhangi bir yerde gittiğinizde yarım saat, 1 saat, ben 5 saat sırada bekleyen Japon tanıyorum. Ikebuku'nun oralarda ünlü bir onigirici var. 5 saat önünde kuyruk oluyor. 5 saat. Manyak bu insanlar ya. 5 saat niye beklersin? Git internetten al, siparişi ver, akşamına al ye. Japonlar hadi kardeşim işini çabuk bitir, şu sıradan çık biz işimizi görelim. Garip bakışlar altında kalabilirsiniz, rahatsız olabilirsiniz. Ben daha hala alışamadım. Kimisi alışmış ama ben hala alışamadım. Bana böyle bakıldığında hiçbir sebep yokken mesela bir yabancı olarak eşimle ya da arkadaşlarımla sokakta yürüyorum. Gelen geçen böyle bakıyor. Şu 500 yene bir öğün yemek bir de su alabilirsiniz. Ucuza restoranlar var. 300 yen 400 yene kadar böyle pilav, şu kadarcık bir çorba, et, su 300 yene 400 yene halledebileceğiniz yerler var. 10 yen, delikli olan 5 yen ve şu 50 yen. Bunun muhabbeti de bunun karıştırılmaması. 1000 yen var, 5000 yen var, 10.000 yen var. Onlar da kağıt paralar. Japan Rail Pass'e dönecek olursak birden fazla şehir gezmek istiyorsunuz. Mesela Kyoto'ya gitmek istiyorsunuz. Meşhur Shinkansen trenleriyle birlikte. Japonya'da birden fazla şehir görmek istiyorsanız ve son durağınız Tokyo'ysa kesinlikle Japan Rail Pass'i alın koyun cebine. Hızlı trenle Tokyo'dan Osaka'ya 2,5 saatte gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde Kyoto biraz daha onun yukarısında kaldığı için Osaka'nın buraya da 2 saatte gidiliyormuş. Ve Tokyo'dan Kyoto'nun normal bir bilet fiyatı 14.000 yen. Sadece biz Kyoto'yu göreceğiz. Bir kişi gideceğiz geleceğiz 14.000 yen. 14.000 yen 28.000 yen. Bir haftalık sınırsız Japan Rail Pass'iniz 50.000 yen mesela. Bence üzerinde böyle bir 120-130 daha koyun. Sadece Kyoto'yla kalmayın ki Japonya'da bence hangi şehirleri görmemiz gerekiyor diye bir soru sorarsanız. Kyoto'dan sonra hazır oralara kadar gitmişsiniz. Osaka yakın. Hemen Kyoto Osaka yapabilirsiniz. Kyoto'da ne kadar kalınmalı? Şurayı gördüm, burayı gördüm. Görülmesi gereken yerlere harcanan vakitle ve rahat rahat gezmeyle bence Kyoto'ya en az 3 gün ayrılması lazım. En az. Zamanınız yoktur. 2 günde kalabilirsiniz. Japonya içerisinde 2'den fazla şehire gidecekseniz Japan Rail Pass'i alın cebinize koyun. Dil bilmeyenler için oradan sağ tıklayıp Türkçe diline çevirebilirsiniz. Nerelerde geçerli olduğuna bakabilirsiniz. Yeşil beyaz JR dediğimiz istasyonlarda geçerli. Bu JR istasyonları
istasyonu Japonya'nın en aşağısından en yukarısına çoğu yerde kullanacağınız, hatta en çok kullanacağınız istasyonlardan olacaktır. Tokyo'ya geldik. Otelimize girdik. Çantamızı bıraktık. Bir çıktık. Bir temiz bir Japonya havası aldık. Ya Cem kardeşim, bu Tokyo'da ne yemek yiyeceğiz diye sorarsanız herkese uygun, her bütçeye uygun helal ramen var. Helal etlerin olduğu restoranlar var vesaire vesaire, böyle gidiyor. Ama yemek konusunda bence kafanız çok fazla. Uzak Doğu denince bence yemek bakımından insanların en son düşüneceği yer Japonya'dır. Japonlar işini o konuda bayağı iyi yapıyorlar. Burada kombin ediyoruz. Family Mart, Lawson. Lawson'ların önünde 100 yazıyorsa her şey 100 yendir. Çoğun %80-90'a yakın ürün 100 yendir. 7-Eleven var. Bunlar 7/24 açık olan, içerisinde faturanızı ödeyebileceğiniz, herhangi bir aktiviteye bilet alabileceğiniz marketler. 7/24 açık. O yüzden bu tür yerler hayat kurtarıyor. Tabii Japonya deyince insanların aklına yeme içmede genelde ramen geliyor, sushi geliyor. Bunları deneyebileceğiniz, ucuz yollu, ekonomik, daha pahalı, aşırı pahalı, pahalı, inanılmaz pahalı. Gerçekten böyle yerler var. Sadece bir sushi'ye bir aylık maaşınızı verebileceğiniz yerler de var. İnanılmaz lüks bir hayat var. Aynı şekilde stresli bir hayat ve kimsenin fazla görmediği, ekonomik durumu iyi olmayan da küçük küçük evlerde alanında getirmiş olduğu bir şey. Bu yaşayan bayağı bir insan var. Daikokuya dediğimiz yerler var. Yazdığınızda direkt karşınıza çıkacak. Bunlar rehineci dükkanları diye çıkıyor. İnsanlar pahalı eşyalarına, mücevher diyelim, gidiyor, veriyor. Orada abi alıyor, uygun bir fiyat veriyor. Galiba Amerika'da, Avrupa ülkelerinde falan da olması lazım. Shinkansen bileti, Disneyland bileti, aklınıza gelebilecek her türlü bileti buradan satıyor. Uygun, ekonomik olarak da ben hesap yapıyorum falan derseniz buralara bir bakın. İnanılmaz kalabalık bir yer. Disneyland, eşimle gittim ve dedim ki ben bu Disneyland'a bir daha gelmeyeceğim. Niye? İnanılmaz bir kalabalık var. Sabah gideyim, ilk açıldığında Disneyland'a giriş yapayım. En son kapanışa kadar eğer popüler yerlere girmeye çalışırsam maksimum 3 ya da 4 yere girerim. Tamam, hızlı geçişler var. Ekstra para vererek. Sırada 2 saat, 3 saat beklemek akıl kârı değil ya. Ortalama 1,5 dakikalık bir heyecan için orada 3 saat sıra bekliyorsun. Dünyanın en kalabalık şehri burası. Tokyo'da nereyi gezmemiz lazım? Tokyo'ya geldik. İlk günümüz. En başta insanların gitmesi gereken yer bence Asakusa. Hem tarihi görmek adına hem de o bölgeyi gezmek adına bir gününüzü Asakusa'ya ayırabilirsiniz. Sensoji Tapınağı'na kadar giden yol. Sağlı solu Japon dükkanlar, hemen arkasında küçük pasajlar, unagisi, yılan balığı. Yılan balığı kesinlikle yiyin orada. İnanılmaz tavsiye ediyorum ve benim Japonya'da yediğim en leziz yemek aslında unagi. Böyle bir balık yok. Çubukla yemeniz lazım. Ben bir ara çatal istedim abiden. O çatalla yenmiyor. Sen onu o çubukla yiyeceksin diye beni azarlamıştı. Asakusa'da neler yapabilirsin? Asakusa'da hemen liman var. Bizdeki vapur gibi diyelim. Oradan biniyorsunuz, ta Odayabay'a kadar gidebiliyorsunuz. Bu da ayrı bir gezi olabilir sizin için. Sumida River'ından geçiyorsunuz. Özellikle gün batımında yapmanızı tavsiye ederim. Böyle 4, 5, 6, işte hangi dönemde, mevsimde geliyorsanız o saat aralığında yapmanızı tavsiye ederim. Genellikle gelen turistler nehir turunu bilmedikleri için biraz es geçebiliyorlar. Odayabay'a kadar gidiyor. Odayaba dediğimiz yerde büyük alışveriş merkezinin olduğu geniş bir alan. Gökkuşağı, Rainbow Köprüsü var. Köprünün ortasında yürüyebiliyorsunuz. Üstünüzden araba, deniz meniz geçiyor. Aklınızda olsun, o köprü, eğer zamanınız varsa o Rainbow Köprüsü'nün ortasından da yürüyebilirsiniz. Kışın yapmayın. Kışın orada esen rüzgarla yüzünüz donar, yazın yapın. Japonya'yı gezmek için en uygun ayları hemen söyleyeyim. Benim için Japonya'ya gelinecek en uygun ay Mart'tan itibaren başlıyor. Mart ve Nisan. Mayıs'ı da koyabiliriz. Haziran, Temmuz, Ağustos. Sıcakların neminle gelmesiyle birlikte zaten Japonya'da nem fazla. Bunalabilirsiniz sevmiyorsanız. Japonya'ya gelinecek en güzel ay Ekim ve Kasım. Japonya'da görülmesi gerekiyor sakura. Renklerden, onlardan, bunlardan dolayı. Şu görüntüye bakar mısınız? Şu görüntüye, şu ağacın güzelliğine, şu kiraz ağacının güzelliğine bakar mısınız? Yani altında oturup hanami dediğimiz piknik yapmalı, etrafta küçük küçük Japonları piknik yaparken gördüğünüz görüntüler gerçekten güzel. Tokyo'ya geldiniz. Nereyi gezebilirsiniz? Asakusa dedik. Asakusa'da ortalama bir gününüzü harcayabilirsiniz. Alışverişle, içlere girmeleriyle, biraz sokaklarında yürüyerek. Skytree de hemen onun karşısında oluyor. Japonya'nın en büyük kulelerinden, yapısından. Fiyatını da şuraya bir yere koyacağım. Editi çok zor bir video olacak. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten. Asakusa, o Sensoji Tapınağı'nın önünde jinrikshalar var. Sizi çeken, böyle 2 teker üzerinde giden, önünde bir Japon'un olduğu, genellikle erkek oluyor onlar. Bisiklet gibi geleneksel bir Japon aracı var. Skytree'nin ta böyle aşağısına kadar
götürüyor açıkçası. O turlara da bakabilirsiniz. Onlar biraz pahalıdır, tuzludur ama güzel bir tecrübe olabilir. Yolda bilgiler veriliyor. Ben de bir kere binmiştim. Shinjuku. Merkezi yer zaten Shinjuku. Kabukicho dediğimiz gece hayatının döndüğü, nelerin döndüğünü tam olarak içlere girmeden bilemeyeceğiniz, tavsiye etmediğim barların olduğu. Girls barlardan başınıza bir şey gelmez arkadaşlar. Ama o hostes o barlara giderseniz duyduğum kadarıyla oralarda böyle turist görüp de çarpılma olayı biraz fazla aklınızda olsun. Shinjuku'nun gece hayatı güzeldir. Eğlenceli yerdi. Zaten Tokyo'nun gece hayatının en civcivli, hareketli olduğu bir iki yerden biridir Shinjuku. Alışverişinizi yapabilirsiniz. Don Quixote'lar. A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiniz bir alışveriş yeri ya. Burayı yazın. Alışveriş meraklıları. Pahalı şeyler de var. Uygun şeyler de var. A'dan Z'ye. Yani ben Japonya ile ilgili hediye alacağım arkadaş. Nereye gidebilir diye sorduğunuzda Don Quixote'a git. Elektronik eşya cenneti. Akihabara. İnanılmaz bir yer ya. Hemen tren istasyonundan indiğinizde benim de onunla ilgili bir sürü videom var. Kostümlü kızların inanılmaz derecede fazla olduğu, girls barların fazla olduğu elektronik eşya cenneti. Japonya'nın en büyük Yodobashi Mega dediğimiz büyük elektronik eşya merkezi var. Zaten orada telefon soracak olursan duyar gibiyim. Abi telefon iPhone var mı stoklarda duyar gibiyim. Telefonları bulabilirsiniz. Elektronik eşya bulabilirsiniz. İşinize yarayacak yaramayacak. A'dan Z'ye. Eğer para harcamak istiyorsanız Yodobashi kamerada istemediğiniz kadar para harcayabilirsiniz. Çünkü enteresanmış bu enteresanmış derken hemen böyle bir 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin yenlik olabilirsiniz. Dikkat edin. Merkeze geldiniz. Akihabara'da. İkinci eller bir hayli fazla elektronik eşyalarda ve temiz kullanılıyor. Gerçekten tavsiye ederim. Dükkanlara girin, çıkın, fiyat karşılaştırması yapın. Girls bar deneyimi yaşayabilirsiniz. Girls bar dediğimiz olayda böyle kız barları diye geçiyor. Yarım saate veriyorsunuz. Ne kadar 1000 yense, 2000 yense. Kız yanınıza oturuyor, Japon kız. İçkinizi koyuyor. Siz içkinizi içerken bazılarında yiyecek oluyor ya da yiyeceğinizi yerken Japon kız sizinle sohbet ediyor. İngilizce çoğunluğu bilmiyor. Olay bu. Bu kadar. Yani artı 18 bir muhabbet yok. Onların muhabbeti dediğim gibi kız yanınıza oturuyor, sohbet muhabbetini birlikte ilişki geçiyor. O kadar. Bunları diğer videolarda ben biraz çeşitlendireceğim. Hemen zaten Akihabara'nın arka tarafında Japon kızlarla sadece uyuyabileceğiniz yerler var. Video çekmek için girdim ama çektirtmediler. Giriyorsun bir odaya, böyle uzanıyorsun. Japon kız da geliyor, uzanıyor. Yarım saat uzanıyorsun ya da bir saat uyuyorsun. Veriyorsun paranı. Hiçbir şey yok bak. Artı 18 hiçbir muhabbet yok. Sadece böyle maksat yanında dursun. Kız kiralayabiliyorsunuz. Erkek kiralayabiliyorsunuz. Hayvan kiralayabiliyorsunuz. Aile kiralayabiliyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. Burası enteresan bir memleket. Bunları da çekeceğim. Ya bir tane videom 1 milyon izlense bir aile kiraladım. Bir Japon kızı kiraladım diye böyle 2-3 farklı seri yapabilirim. Ama çok pahalı oluyorlar ya. Ben bir ara meraktan girdim baktım. 3 saat 4 saat Japon kızını kiralamak, yanında gezsin diye para vermek yaklaşık 300-400 dolar ve bütün ücretleri de sana ait. Yemesi, içmesi, ıvırı zıvırı. Gerek yok. Onu da çözeceğim ben. Bağlantılarım var, halledeceğim. Ayrıca bir diğer enteresan videoda izin süreçlerini biraz yürütüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Burada bir tane lise var. Tokyo'da bir lisede eğitim nasıl oluyor? A'dan Z'ye çekmek istiyorum. İzin süreçleri biraz sıkıntılı. Yapabilirsem, koyabilirsem çok güzel. Daha önce kimsenin yapmadığı Japonya'da bir Türkçe içerik olacak. Bir iddiam olacak. Japonya'da yaşayanlar da büyük ihtimal katılır bu dediğime. Japonya'daki maskeli kızların 10 kişiden 8'i kendisinin yüzünü beğenmediği için, hoşlanmadığı için, işte insanlar ne der, utandıkları için o maskeleri takıyorlar. Genellikle maskesi olmayan kızlarda kendine güveni olan, daha rahat, kafası rahat kızlar olmuş oluyor. Maske takmalarının bir diğer sebeplerinden biri budur. Yani ben hastalığı bulaştırmayacağım muhabbeti de var ama bir diğer sebebi de bu. Bence yarı yarıya. Erkeklerde de aynı muhabbet var. Kendilerine olan o güvenleri biraz daha az o konularda. Akihabara'yı da güzel bir şekilde bitirdik. Animesi, mangası, cosplay'i, her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Ayrıca yürüme mesafesinde Ueno'ya kadar gidebilirsiniz. Yine yürüme mesafesinde oradan Asakusa'ya da gidebilirsiniz. Aslında ben size bir tane program çıkarayım. Asakusa'dan başlayın. Ueno'ya yürüyerek gelin. Ondan sonra yine yürüyerek Akihabara'ya gelin. Yapabiliyorsanız bir günde de bu yerleri gezebilirsiniz hızlı bir şekilde. Eğer zamanınız varsa Asakusa, Akihabara, Shinjuku, Shibuya, Harajuku gün de gezebilirsiniz. Bir diğer
Tokyo ile ilgili söyleyeceğim şey ise bence bu en önemlileri arasında olacak. Turistik yerlere zaten gideceksiniz. Turistik yerlerin dışında Japonya'da herhangi bir binaya girin. Tamamıyla farklı, enteresan bir şeyle karşılaşırsınız. Binalar, genellikle binalar üzerinden dönüyorlar. Binaların işlerinde dönüyor. Yani bir binanın içerisinde nargile kafe, girls bar, artı 18 yer, kuaför, yeme içme, bar, kulüp olabiliyor. Böyle bir yere denk geldik. Shinjuku'daydı hatta. Enteresanlıklar görmek isterseniz Shinjuku'da herhangi bir binaya girin. Ueno dedik. Ueno'da güzel aktivitesi bol alan, akşam vakti gezilebilecek bir yer yeme içme bakımından. Binlerce insanın karşıdan karşıya geçtiği, sadece birkaç dakika içerisinde inanılmaz bir akışın olduğu, benim de iş yerim olan Shibuya. Meşhur Shibuya Crossing. Oralarda girmediğim bina, paket vermediğim insan, uğramadığım restoran kalmadı artık. Benim bir diğer işim de Uber'de paket dağıtıyorum. Ayrıca gelenleri gezdiriyorum. Shibuya. The next station is Shibuya. Tamamen o kavşakta yürümek için bile gelen, paraya kıyıp gelen insanlar var gerçekten. Güzeldir. Shibuya güzeldir. Bence Shibuya'da gezmek için fazla vakit kaybetmeyin. Karşıdan karşıya geçin, kavşakta bir iki tane yere girin, bir şeyler yiyin, için, ama diğer yerler biraz daha ağır basıyor. Mesela Shibuya'da fazla vakit geçirmektense yürüme mesafesinde Harajuku'ya gidebilirsiniz. Harajuku'da gençlerin takıldığı, o Takashita Caddesi dediğimiz bir yer. Küçük küçük dükkanların olduğu, enteresan yerlerin olduğu, hayvan kafelerinin fazla olduğu, krem şantinin deli gibi aktığı, enteresan kıyafetli, animesi, mangası, otakucusu, her şeyiyle içine girebileceğiniz güzel bir yer. Buralarda daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Hemen yanı Omotesando, büyük markaların olduğu yerler var. Bir turist olarak Japonya'ya, Tokyo'ya geldiğinizde neler yapabilirsiniz? En başından anlatmaya çalıştım. Havalimanından tutun alacağınız JRL PES biletine, ulaşımınızı nasıl halledeceksiniz? Konaklama. Konaklamayı Booking.com üzerinden, Agoda'da, Japonlar Expedia çok kullanıyor. Oralara bakabilirsiniz. Ortalama fiyatlar genelde otellerde Apo Hotel diyoruz. Buna benzer zincir oteller var. Fiyatları diğer otellere göre daha uygun oluyor. Ve Japonya'nın birçok yerinde bu Apo Hotel benzeri otelleri bulabilirsiniz. Mesela bir tarih baktım. Tek kişi bir gün için 12.000 yen diyor. Bazısında böyle kahvaltı dahil oluyor. Bazısında olmuyor. Japonya'nın genelinde de fazla olan 9 Hours dediğimiz bir hostel var mesela. Tek kişi için hostel, kapsül hostel fiyatına baktığımda 9 Hours'da 4200 yen çıkarıyor. Yoğun sezonlarda bu 5000'e çıkar, 6000'e çıkar. Çok fazla çıkacağını zannetmiyorum. 25 dolara uygun kapsül deneyimi yaşayabilirsiniz. Güzeldir bu arada. Ben de birden fazla kere kaldım bu 9 Hours'da. Bir kapsül deneyimi yaşayabilirsiniz. Airbnb soran oluyordu. Airbnb şu anda benim o paket dağıtırken binalarda gördüğüm kadarıyla bir yasaklanmaya doğru gidiyor. Binalarda genellikle Airbnb ev verilmez, hakkınızda işlem başlatılacak gibi bir sürü yazıya denk geldim Tokyo içerisinde de. Evler pahalı olabilir. Yani ben de meraktan girdim, baktığımda bazı yerlerden bir ev tutsam nasıl olur? Booking aracılığıyla, Expedia, Agoda aracılığıyla bir yerde tutmak daha mantıklı gibi duruyor. Tek kişiyseniz Airbnb yapmayın. 2 kişiyseniz de ekonomik olmaz. Bence 3 veya daha fazla kişiyseniz eve bakabilirsiniz Airbnb'ye. Tokyo'da nereye gidilir? Kaç gün kalınır? Kaç günü de söyleyeyim ben size. Ortalama Tokyo'yu anlayabilmeniz için tamamıyla bence en az bir hafta lazım. Tadı damağınızda kalacaktır. Hızlı gezenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Videonun da böyle izlenmesine göre gerçekten editi zor bir video olacak. Size zahmet videoyu beğenin. İlla bir yorum yazmanıza gerek yok. Bir emoji koyun, bir nokta koyun, bir şey, yani çıtırdan bir kelime yazın. Emoji koysanız da olur. İlla uzun uzun yorum yapacaksınız diye bir şey yok. Bir rehber tadında olan videomuz. Tokyo'ya gelmeden, Japonya'ya gelmeden önce bu tarzda bir video yapmak istiyordum. Güzel oldu. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Çok şey var konuşacak, üzerine anlatabileceğim, bilgi verebileceğim, video konseptleri yapabileceğim çok konu var açıkçası. Hepsini bu videoya koymam, anlatmam hem sizi sıkar hem beni yorar açıkçası. Böyle kısa kısa, olabildiğince çok fazla şeye dokunarak spesifik bilgiler tak Tokyo ile Japonya ile alakalı sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada da güzel bir topluluğumuz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Japonya'dan, Tokyo'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Bitiremediniz mi lan? Evet, Bursaspor 1-0 kazandı. Evet arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz.
Yapamıyorum. Boynum ağrıdı. Benim kafa dönmüyor. Japonlarda dönüyor da ben... Uzun zamandır beklenen videoya hoş geldiniz. Ne? Nasıl bir video ki? Bir süredir yazılıp çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Büyük Japonya rehber videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük Japonya rehber videosuna konuşamadım. Büyük Japonya rehber videosuna hoş geldiniz. Bu şekilde duracağım, okey. Böyle. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. 7 senenin ardından bütün Japonya bilgi birikimlerimle ne kadar yüksek girdim ya. Şimdi merak edip videoya bakacak, bu çocuk bu kadar yüksek girdi. Ne anlatıyor? Böyle bir lafıma denk gelecek. Japonya'ya denk gelirseniz oraya gidin. Büyük Japonya rehber videosu serisini başlatmış bulunmaktayım. Hadi bakalım. Gülemedim. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük Japonya rehber videosuna neden büyük? Büyük demeyeyim ya. Çok yüksek girdim. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Üstümü değiştirmedim. Üstüm. Neredesin? Oğlum bunu da her videoda giyiyorum ya. Millet başka bir giysin yok mu diyecek ya. Ne oluyor? Sanki ulusa sesleniyoruz. Hadi Cem gir ya. Bir video çekeceğiz YouTube alt tarafı. 3-2-1'de. 3-2-1 yayındayız. Yeni videoya gözümü kırptım. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar.